Arife Gökçe olayı, Türkiye'de özellikle Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmesiyle birlikte çok daha geniş kitlelerin dikkatini çeken, sıradan bir kayıp vakasından zamanla karmaşık bir şüphe dosyasına dönüşen bir olaydır ve bu olayın en başındaki temel gerçek oldukça basittir. Tokat'ta yaşayan yaşlı bir kadın olan Arife Gökçe, 2022 yılında bir gün evinden çıkmış ve bir daha geri dönmemiştir. Ancak bu basit kaybolma durumu, olayın detaylarına bakıldığında çok daha karmaşık bir hale gelmiştir. Çünkü ortada ne planlı bir ayrılığa işaret eden bir iz vardır, ne de ani bir kaçırılma olayını net şekilde doğrulayan bir delil bulunmaktadır. Evdeki düzenin bozulmamış olması, kişisel eşyaların yerinde durması ve günlük yaşamın normal görünmesi, ailesi açısından onun kendi isteğiyle kaybolmadığı düşüncesini güçlendirmiş ve olay daha ilk günlerden itibaren şüpheli bir kayıp olarak değerlendirilmiştir. Arama çalışmaları başladığında köy ve çevresi detaylı şekilde incelenmiş ancak herhangi bir sonuç elde edilememiştir. Ne görgü tanıkları net bir şey söyleyebilmiş ne de Arife Gökçe'nin gidebileceği bir yönle ilgili somut bir iz bulunabilmiştir. Bu belirsizlik uzadıkça olayın üzerindeki sis perdesi daha da kalınlaşmış ve aile çözüm bulunamaması nedeniyle konuyu televizyon programına taşımıştır. Müge Anlı'nın programında olay ele alınmaya başlandığında ise tablo tamamen değişmiş. Çünkü artık sadece resmi bir kayıp vakası değil, köy içi ilişkilerin, iddiaların, çelişkili anlatıların ve insan davranışlarının merkezde olduğu bir araştırma süreci başlamıştır. Program sürecinde köyden farklı kişiler canlı yayına bağlanarak Arife Gökçe'nin son günlerine dair çeşitli iddialar ortaya atmış. Ancak bu iddiaların ortak bir noktada birleşmemesi olayın en dikkat çekici yönlerinden biri olmuştur. Bir kişinin söylediğini başka biri doğrulamamış. Bazı anlatımlar ise tamamen farklı yönlere işaret etmiştir. Bu durum olayın tek bir hikaye üzerinden açıklanmasını zorlaştırmış, adeta parçalı bir tablo ortaya çıkarmıştır. Her yeni yayınla birlikte olay daha da derinleşmiş, yeni isimler, yeni iddialar ve yeni çelişkiler gündeme gelmiştir. Bu süreçte en çok öne çıkan isim Sinan Sardoğan olmuştur ve onun bu kadar merkezde yer almasının nedeni yalnızca bir şüphe değil, birden fazla unsurun üst üste gelmesidir. Köyde onun Arife Gökçe ile temas kurduğu, rahatsız edici mesajlar attığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönünde iddialar ortaya çıkmış. Bazı ses kayıtları ve tanık anlatımları da programda gündeme getirilmiştir. Bu kayıtlar her ne kadar tek başına kesin bir suçlamaya dönüşmese de kamuoyunun gözünde güçlü bir şüphe algısı oluşturmuş ve Sinan Sardoğan'ın olayla bağlantılı olabileceği düşüncesini giderek güçlendirmiştir. Özellikle birden fazla kişinin benzer yönde konuşması, insanların zihninde tesadüf mü yoksa bir örüntü mü var sorusunu doğurmuştur. Canlı yayınlarda Sinan Sardoğan'ın davranışları da en az iddialar kadar dikkat çekici bulunmuştur. Sorular karşısında zaman zaman net ve tutarlı cevaplar verememesi, bazı ifadelerinde çelişkiye düşmesi ve olayın detaylarına girmekte zorlanması izleyenler tarafından şüpheli olarak yorumlanmıştır. Özellikle baskı arttıkça daha gergin hale gelmesi, kendini savunmakta zorlanması ve bazı anlarda yayından uzaklaşmak istemesi, kamuoyunda onun sakladığı bir şey olabilir şeklinde değerlendirilmesine yol açmıştır. İnsanlar genellikle bu tür olaylarda yalnızca söylenenlere değil, kişinin tavırlarına da anlam yüklediği için Sinan'ın ekran karşısındaki hali şüphelerin merkezine yerleşmiştir. Bununla birlikte olay yalnızca Sinan Sardoğan üzerinden de ilerlememiştir. Çünkü köy içinden gelen farklı anlatımlar olayın daha geniş bir sosyal çevreyle bağlantılı olabileceğini düşündürmüştür. Bazı kişiler başka isimleri işaret etmiş, bazıları köydeki ilişkilerin çok daha karmaşık olduğunu söylemiş, bazıları ise geçmişte yaşanan farklı olayların yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu durum olayın tek bir kişiye indirgenmesini zorlaştırmış ve her yeni bilgiyle birlikte dosya daha da içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Tüm bu yoğun tartışma, iddia ve canlı yayın sürecine rağmen Arife Gökçe'nin akıbetine dair kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. Ne onun nerede olduğuna dair somut bir bulgu ortaya çıkmış, ne de olayın nasıl gerçekleştiğini kesin olarak açıklayan bir delil elde edilmiştir. Bu nedenle süreç boyunca konuşulan her şey büyük ölçüde tanık ifadelerine, yorumlara ve şüphelere dayanmıştır. Bu da olayın hem hukuki hem de toplumsal açıdan belirsiz kalmasına neden olmuştur.
tüm bu yoğun ilgiye ve uzun süren araştırmalara rağmen olayın en temel sorusu değişmemiştir. Arife Gökçe'ye ne olduğu hala kesin olarak bilinmemektedir ve bu belirsizlik olayın en güçlü ve en rahatsız edici yönü olarak kalmıştır.